Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda bu güzel modelin anlatımını yapacağız. Modelimizin ismi Gülen Yüzler veya Dudak modeli diyebilirsiniz. Tunus işinden oluşuyor modelimiz. 2 sıranın tekrarından ve 9 ilmeğin üzeri oluşuyor. Yani 9 dek katlarından oluşuyor. Şöyle bir tane model oluşturmak için 9 tane ilmeğe ihtiyacınız var. Bu modeli dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerine harika olur. O kadar güzel ki yeleklerde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde. Atkı berelerinde kullanabilirsiniz. Yani nerede isterseniz orada değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Modelimin arka yüzü bu şekilde haroşa gibi duruyor. Ön yüzü ise böyle arkadaşlar. Modelimizin hemen yapılışına geçiyorum. Ben kısa anlatım yapacağım. Yani 3 model üzeri kuracağım. Bu şekilde 3 tane model üzeri kuracağım. Kullanmış olduğum iplerin hiçbir önemi yok. Markasının bebe yünlerini kullanıyorum. Hangisi elinizde varsa onu kullanabilirsiniz. Yalnız ipinize uygun şiş numarası tercih etmelisiniz arkadaşlar. Ben 3 numaralı şiş kullanıyorum. 3 numara şiş bu iplere uygun oluyor. Eğer eliniz sıkıysa 3,5 veya 4 numara tercih edebilirsiniz. Modele başlarken 9 tane sayarak o şekilde hesaplayabilirsiniz veya bebek battaniyesini yapıyorsanız diyelim. 1 metre zincirinizi çekin. İkinci sıradan itibaren 9 9 9 şeklinde sayarak modelinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir model. 2 model. 3 model için zincirlerimi çektim arkadaşlar. Şimdi burada her zincirin içinde bir tane ilmek çıkartıyorum. Son zincirimin ilmeği zaten şişimin üstünde. Hemen sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir tane ilmek çıkarttım. Sıradakine batıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Sıradakine batıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Her çıkartmış olduğum ilmekleri şişimin üzerinde biriktiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Sıra sonuna geldiğim 3 model için toplamda 27 tane model, yani 27 tane ilmeklerim var. Şimdi en baştaki 2 taneyi çift olarak çekiyorum bu şekilde. Hepsini çift çekiyoruz. Bir tanesi şu, bir tanesini şu. Hemen şuradan tığımın üzerinde ve bir tane geriden alıyorum. 2 taneyi birlikte çektim. Tığımın üzeri ve bir tane geriden alıyorum. 2 taneyi birlikte çektim. Tığımın üzeri ve bir tane geriden alıyorum. 2 tane çektim. Sıra sonuna kadar bir tane tığımızın ucundaki bir tane de geriden alarak 2 taneyi birlikte kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemden geri geldim. Şimdi ikinci sıramızı geçiyoruz. Son ilmeğimi şöyle gösteriyorum. Bakın, son ilmeğim şişimin üzerindeki olan ilmek. Hemen ikinci direkten üstten batıyorum şu şekilde. İpimi aldım, çektim ilmeğimi. Sıradakini aynı şekilde ipimi aldım, çektim. Aynı mantıkla bütün ilmeklerimizi tekrardan sıra sonuna kadar bu şekilde tek tek topluyoruz. Sıra sonuna doğru geldik. Sıra sonunda arkadaşlar burayı görüyorsunuz. 2 tane ilmek var. Bakın, bir şurada 2 tane ilmeğimiz var. 2 taneyi birlikte çekmiştik. Onları ayrı ayrı örüyoruz. Bir tanesini böyle ördüm. Son kenar ilmeğimi ise 2 katından, bu şekilde 2 katından ördüm. Tekrar geri geliyoruz. Yine 2 taneyi başta tek başına çektim. Daha sonra aynı çekerek sıra sonuna doğru geri geliyorum.
Her geri dönüşlerimiz aynı şekilde oluyor. Sıra sonuna doğru geldiğimde ikinci ipimi de bağlıyorum. İkinci ipimi tekrar birinci sırada yaptığım gibi, bakın son ilmeğim zaten şişimin üzerinde. Hemen ikinci sıradan ilmek alıyorum ve burada üçüncü ilmeğimi örerken önce şuradan, daha sonra pembe ipimi de aradan alarak yaptım. Şimdi kenar ilmeğimi 3 tanesini bu şekilde düz örgü olarak ördüm. Beyaz ipimi arkada bıraktım. Pembe ipimi öne getiriyorum. Örgümün ön yüzüne getiriyorum arkadaşlar. 3 tanesini ters örgü olarak pembe ipimden örüyorum. Bunun için tığımın üzerine aldım. Bu şekilde tığımın üzerine aldım. Sıradaki ilmekten geçtim. Bakın ip benim tarafıma geçti. Şuraya ipimi tutuyorum. Üzerine tekrar alıp içinden geçtim. Çok fazla sıkmayalım. Diğer ilmeklerimiz de eşit olsun. Tekrar aynı şekilde ters örgü örerken ipimi öne getiriyorum. Kenarından şöyle tutuyorum. İlmeğimin içinden geçerek ters örgümü ördüm. Bir kere daha aynı şekilde tutuyorum. Şöyle bakın, ip önde tuttum. Üzerine alarak geldim. Pembe ipimi ön tarafta bırakıyorum ve beyaz ipimle devam ediyorum. 3 tane ilmeklerimi düz örgü olarak beyaz ipimle ördüm. Arka kısmını çok sıkmayalım. Eğer çok sıkarsanız modelinizde gerilme olur arkadaşlar. Beyaz ipimi arkada bırakıyorum. Tekrar pembe ipimi aldım. Şöyle üstüne aldım. Bu şekilde. Bakın önde zaten. Tutuyorum. İçinden geçtim. Burayı serbest bırakalım. Sıkı yapmayalım. Gerilme olmasın. Tekrar aynı şekilde ters örgü ördüm. Tekrar aynı şekilde ters örgü ördüm. Toplamda 3 tane oldu. Pembe ipimi bıraktım. Yine arkadaşlar şöyle beyaz ipimden devam ediyorum. Bunu bıraktım arkaya doğru. Tekrar pembe ipimi aldım. Aynı şekilde. Yine bunu alıyorum. Üç taneyi ördüm. Tekrar onu bıraktım. Pembeyi alıyorum. Pembeyi bu sefer arka tarafa attım. Arkadaki beyaz ipimden kenardaki 3 tane ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, modeli düzgün kurabilmek için 9 9 9 şeklinde sayarsanız modeliniz düzgün çıkacaktır. Şimdi geri geliyorum ve geri gelirken her ilmeği kendi renginden çekiyorum. Beyazları beyaz çektim. Beyazı bıraktım, pembeyi aldım. Beyazın arkasından tuttum, şöyle 3 taneyi pembe ipimle çektim. Pembeyi bıraktım. Pembenin arkasından beyazı aldım. 3 tane ilmeklerimi beyaz çekiyorum. Tekrar pembeyi aldım. Beyazı bakın arkasından 3 tane ilmeklerimi pembe yaptım. Her bir ilmeği kendi renginden çekiyoruz. Bütün sırayı aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Geri gelirken veya ileri giderken iplerinizi çok kasmayın. Yani çok sıkı tutmayın ki rahat bir şekilde gidip gelin, modelinizde toplama olmasın. Şimdi modelimizin ikinci sırasını tekrar ediyoruz. Bu sefer pembe ipimi burada bırakıyorum.
Sadece beyaz ipimin üzerinden gidiyorum. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Girişte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giriş ve çıkış 7. Ara ilmeklerimiz 5 tane oluyor. Girişimde 7 tane ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Şimdi burada uzun bıraktığım ipim var. Bunun altından ortadaki ilmeğim, yani sıradaki ilmeğimden aldım. İkisini birlikte çektim. Tekrar sıradaki ilmekten 1, 2, 3, 4, 5. Orta ilmeğime geldim. Bu pembenin altından şişimi aldım. Beyaz ipimde, yani beyaz ilmeğimden aldım. İkisini birlikte çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Orta ilmeğime geldim. Altından şu şekilde alıyorum ve kapattım. Çıkışımda 7 tane oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son ilmeğim 2 katından 7. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz oluştu. Modelimiz sadece 2 sıradan oluşuyor. Yine bütün ilmeklerimi çift çekerek sıra sonuna doğru geliyorum. Tunus işi bilmeyen arkadaşlar için ben bu modeli 2 sene önce 2 şişlen örülmüş halini Anne İşleri ve Cansel'in örgü dünyasında görmüştüm arkadaşlar. Dudak örgü modeli yazdığımızda zaten çıkacaktır. Eğer örmek isterseniz bu iki kanala da bakabilirsiniz. 2 şiş halini. Şimdi bir kere daha modelimizi tekrar edelim. Bakın modelimiz sadece bu şekilde. Aynı sıranın tekrarını yapacağız. Girişte 3 tane ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. İpim arkada, pembe ipimi öne getiriyorum. 3 tane ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3. İpimi önde bıraktım, pembeyi. 3 tane ilmeğimi düz örgü olarak beyaz ipimle ördüm. Bıraktım pembeyi, beyaz ipimi bıraktım, pembeye geçtim. Sıradaki ilmeğimden 3 tanesini pembe ipimden ters örgü olarak ördüm. 3 tane beyaz, 3 tane pembe. Beyazları düz örgü olarak örüyorum. Pembeleri ters örgü olarak örüyorum. Tekrar 3 tane ilmek düz örgü. 3 tane ilmek ters örgü. Son 3. sıramı da bitirdikten sonra şöyle pembeyi arkada bırakıyorum. Çıkıştaki 3 tane ilmeklerimi beyaz olarak ördüm. Geri dönüşümüz yine beyazları beyaz ipimizle, pembeleri pembe ipimizle çekiyoruz. Şöyle bakın, pembeleri pembe ipimizle çekiyoruz. Beyazları beyaz, pembeleri pembe. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Bu
Bu şekilde arkadaşlar, istediğiniz ölçüye geldikten sonra burada pembe ipinizi biraz uzun keserek yapabilirsiniz, bitirebilirsiniz. Şimdi tekrar son sırayı tekrar ediyorum. 7 tane ilmeklerimi düz örgü olarak beyaz ipimle ördüm. 8. ilmeğim ortadaki beyazda denk geliyor. Bu şekilde alttan alarak ördüm. Tekrar arada ilmek kaçırmadan bu sefer 5 tane örüyorum. 6. ilmeğimi bu şekilde pembeyi de alttan alarak ördüm. Yine arkadaşlar aynı 5 tane ilmeğimi beyaz ipimle düz örgü olarak ördüm. 6. ilmeğimi şöyle ördüm. Ve çıkış ilmeğim 7 tane. Arkadaşlar videonun başında size büyük parça göstermiştim. Geri dönüşümü büyük parçayla yapacağım ve kapatma işlemini büyük parçada göstermek istiyorum. Şimdi bunu bıraktım. Büyük parçamı aldım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Siz istediğiniz ölçüye geldikten sonra kapatma işlemini uyguluyoruz. En sonunda bakın şu anda bu sıradayım. Geri geliyorum. Geri gelirken aynı şekilde bütün ilmeklerimi çift örerek geliyorum sıra sonuna. Sıra sonuna geldiğim model kapatma yaparken arkadaşlar bütün tunus işi örgülerde aynı şekilde modelinizi kapatabilirsiniz. Hiç başına dolamıyorum. Hemen 2. ilmeğimden alıp içinden geçtim. Kaydırma yöntemiyle. Direkt içinden geçiyorum. Hiç başına dolamadan direkt içinden geçiyorum. Elinizi ne çok sıkı ne de çok gevşek bırakın. Bakın ilmekten alıyorum. İkisinden geçtim. İlmekten alıp ikisinden geçtim. Birinci ilmek neyse son bir ilmek kalasıya kadar aynı şekilde kapatıyoruz. Her ne yaptıysanız yapın. Bütün tunus işinde kapatma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Her ilmekte kontrol edebilirsiniz. Bakın toparlama ya da marollaşma olmuyor. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bütün ilmeklerimi bitirip hemen geliyorum. Sonuna doğru geldiğim aynı şekilde son ilmeğimizi sık iğne olarak yapıyoruz. Bakın son ilmeğimizi aldık. Direkt değil de üstüne ipimi alarak çektim. 2-3 zincir yaptıktan sonra modelinizi kesebilirsiniz. Ben şu anda makasımı almayı unutmuşum. İpim de oldukça sağlam. O yüzden koparamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model bu şekilde tamam. Videomun sonuna geldiğim, umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.